Merhaba. Bugün kahvaltı hakkında konuşacağım. Cemal Süreya Kahvaltı adlı şiirinde yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı demiş. Gerçekten de öyle değil mi? Sıcak bir çay dumanı, kızarmış ekmek kokusu ve o masadaki dostluk. Peki bu mutluluk kaynağı hayatımıza nasıl girdi? Gerçekten kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Yoksa hepsi dev bir reklam kampanyasının eseri mi? Gelin mutfak tarihinin tozlu sayfalarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Aslında kahvaltı insanlık tarihi boyunca bugünkü kadar önemli bir öğün değildi. Kahvaltı dediğimiz şey aslında insanlık tarihi kadar eski değil. İlk insanlar için kahvaltı diye ayrı bir öğün yoktu. Gün doğduğunda ne bulurlarsa yerlerdi. Hayatın içinde düzenli saatler, sabit sofralar yoktu. Ama yerleşik hayata geçtikçe özellikle tarım toplumlarında sabah yemeği bir alışkanlığa dönüşmeye başladı. Çünkü insanlar artık güne başlarken enerjiye ihtiyaç duyuyordu. Antik çağlara baktığımızda mesela Antik Roma'da Romalılar günde sadece bir kez yemek yemeyi sağlıklı bulurlardı. Sabahları bir şeyler atıştırmak neredeyse bir açgözlülük belirtisi sayılıyordu. Eğer yerlerse sabahları hafif şeyler yenirdi. Ekmek, zeytin, peynir çok tanıdık geliyor değil mi? Bugün hala birçok kültürde kahvaltının temeli aslında çok değişmiş değil. Ekmek, peynir, zeytin. Ortaçağ Avrupa'sında Katolik kilisesi sabah yemeğine pek sıcak bakmıyordu. Sadece ağır işçiler, çocuklar ve hastalar sabah bir şeyler yerdi. Sanayi devriminde işçilerin fabrikalarda uzun saatler çalışması gerekince sabah enerji depolama ihtiyacı doğdu ve kahvaltı modern formuna yaklaşmaya başladı. Türklere bakacak olursak ilk dönem Türkler ile sonrasında Selçuklu ve Osmanlı arasında fark var. Orta Asya'da yaşayan Türkler için sabah yemeği oldukça pratikti. Göçebe yaşam tarzı hızlı ve doyurucu beslenmeyi gerektiriyordu. Kurutulmuş etler, süt ürünleri, özellikle yoğurt ve kımız gibi besinler ön plandaydı. Yani kahvaltı dediğimiz şey o dönemde lüks bir sofra değil, hayatta kalmanın bir parçasıydı. Osmanlı'da Türkler sabah yenen yemeğe tahtel fütür, safrakeş ve Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçen haliyle tutkuş demişler. 1517 yılında Yemen valisi olan Özdemir Paşa, Yemen'den İstanbul'a Kanuni Sultan Süleyman'a kahve getirir. Kahve sarayda içilmeye başlar. 1555 yılında Halepli iki tüccarın Tahtül Kale yani Tahtakale semtinde açtıkları kahvehane sayesinde Osmanlılar kahveyle tanışmıştır. Osmanlılar kahveyi çok sevmişler ve sabah kahve içmeden önce yedikleri yemeğe kahve altı demişler.
aç karnına kahve içmek mideyi rahatsız edeceği için kahveyi boş mideye içmemek için hafif bir şeyler yemişler. Kelime zamanla değişerek kahvaltı olmuş. Selçuklu ve erken Osmanlı döneminde sabahları genellikle sıcak bir çorba içilirdi. Tarhana veya mercimek, yanında bir parça ekmek ve peynirle kahvaltı yapılırdı. Osmanlı'nın sonraki döneminde kahvaltı için sofralar sadece karın doyurmak için değil, bir kültürün yansıması haline geliyor. Osmanlı'da kahvaltı bugünkü gibi zengin değildi. Ama sadeydi ve özenliydi. Ekmek, peynir, zeytin, bal. Bazen pastırma, bazen yumurta. Ama asıl mesele şu: kahvaltı bir ritüeldi. Yavaş yavaş yenirdi. Acele edilmezdi. Çünkü günün başlangıcıydı ve başlangıçlar her zaman önemlidir. Osmanlı saray mutfağında da durum çok farklı değildi. İki ana öğün vardı. Kuşluk, yani sabah, geç saatte ilk öğün ve akşam yemeği ikinci öğün. Bal, reçel ve kaymak gibi lezzetler sofraya dahil olsa da bugünkü gibi 40 çeşit yiyeceğin olduğu serpme kahvaltı çılgınlığı henüz yoktu. Peki bugün? Bugün çoğumuz sabahları ya hiçbir şey yemiyoruz ya da hızlıca bir şeyler atıştırıp çıkıyoruz. İşte tam bu noktada şu soru akla geliyor: kahvaltı gerçekten gerekli mi? Bilim dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Uzun yıllar boyunca kahvaltı günün en önemli öğünüdür cümlesini duyduk. Ama bu cümlenin arkasında sadece sağlık değil, biraz da pazarlama var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyılın başlarında kahvaltı gerek üreticileri büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanyaların öncüleri James Caleb Jackson ve John Harvey Kellogg'tu. O ikisi mısır gevreklerini icat ettiler. Fakat bir sorun vardı. Kimse sabahları bu kuru şeyleri yemek istemiyordu. Bu soruna bir çözüm buldular. Pazarlama kampanyası başlattılar. Gazetelere ilan verdiler. Doktorları devreye soktular ve topluma şu fikri aşıladılar: sağlıklı olmak istiyorsan, verimli çalışmak istiyorsan sabah mutlaka karbonhidrat bazlı bir kahvaltı yapmalısın. Yani o meşhur slogan "kahvaltı günün en önemli öğünüdür" cümlesi aslında bir sağlık tavsiyesinden ziyade bir satış stratejisi olarak doğdu. Kahvaltı gerekleri yaygınlaştırmak için insanların zihnine şu fikir yerleştirildi: güne iyi başlamak istiyorsan kahvaltı yapmalısın. Ve bu fikir zamanla bir sağlık gerçeği gibi kabul edildi. Ama işin aslı biraz da öyle değil. Kahvaltı yapmak herkes için zorunlu değil. Bazı insanlar sabah aç hissetmez ve bu tamamen normaldir. Ama kahvaltı yapan kişilerde gün içinde daha dengeli bir enerji seviyesi, daha iyi odaklanma ve daha kontrollü bir iştah görülebiliyor. Yani mesele kahvaltı yapmak zorunda olmak değil. Kahvaltı yapma ihtiyacı hissettiğinde kahvaltıyı nasıl yaptığın. Eğer kahvaltı yapıyorsan bu sadece bir simit ve çay olmamalı. Vücudun gerçekten ihtiyacı olan şeyleri vermek önemli.
protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar yemelisin. Yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, sebzeler. Bunlar seni daha uzun süre tok tutar. Şekerli gevrekler, aşırı işlenmiş gıdalar ise tam tersine seni daha çabuk acıktırır. Anlayacağınız kahvaltı günün en önemli öğünü sözü bilimsel bir gerçek değil, sadece bir reklam sloganı. Peki, reklamcıları bir kenara bırakırsak, kahvaltı gerçekten gerekli mi? Bilim ne diyor? Kahvaltı yapmazsak ölür müyüz? Modern bilim diyor ki, eğer sabah uyandığında gerçekten açsan ye. Ama zorundayım diye tıkınırsan bu vücuduna yük olabilir. Özellikle çocuklar ve yoğun zihinsel mesai harcayanlar için dengeli bir kahvaltının odaklanmayı arttırdığı da bir gerçek. Öyleyse ideal bir kahvaltı nasıl olmalı? Eğer ben de Cemal Süreya gibi o mutluluğu tadacağım diyorsanız masada şunlar olmalı. Protein şart. Yumurta bu işin kralıdır. Haşlanmış yumurta, menemen ya da omlet seni tok tutan asıl güç bu. Sağlıklı yağlar olmalı. Zeytin ve avokado bunun için çok uygun. Yeşillik olmadan olmaz. Roka, maydanoz, dereotu gibi yeşilliklerle tabağı bir ormana çevirin ki ferahlayın. Şekerden kaçın. Şeker yasal zehirdir. O rengarenk mısır gevrekleri veya aşırı reçel kullanımı kan şekerini bir anda zıplatıp sonra seni halsiz bırakabilir. Şaşırtıcı gelebilir ama bizim milli içeceğimiz olan çay kahvaltı soframıza Cumhuriyet döneminden sonra kahve ithalatının zorlaştığı yıllarda kahveye alternatif olarak yetiştirilmeye başladı. Çay hayatımıza özellikle kahvaltıya öyle yerleşti ki artık çaysız bir kahvaltı başarılı olmayan bir film gibi. Peki kahvaltı saat kaçta yapılmalı? Bunun da tek bir doğru cevabı yok. Ama genel olarak uyandıktan sonraki ilk birkaç saat içinde yemek yemek metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. Vücudun sirkadiyen ritmine göre uyandıktan yaklaşık 1-2 saat sonra sindirim sistemimiz tam anlamıyla uyanır. Yani sabah 7'de kalkıyorsanız 8:30-9 suları idealdir. Çok erken yemek zorunda değilsin. Ama öğlene kadar tamamen aç kalmak da herkese uygun olmayabilir. Yani burada da yine aynı noktaya geliyoruz. Vücudu dinlemek. Sonuç olarak kahvaltı sadece kalori almak değildir. Kahvaltı güne bir mola vererek başlamaktır. Sevdiklerinizle o masanın etrafında toplamak, taze demlenmiş bir çayın buğusunda dertleşmektir. Belki bilimsel olarak en önemli öğün olması tartışılır ama psikolojik olarak en mutlu öğün olduğu kesin. Ama işin belki de en önemli kısmı şu. Kahvaltı sadece yemek değildir. Kahvaltı bir mola gibidir. Gün başlamadan önce kendine ayırdığın kısa bir zaman. Telefonu eline almadan, acele etmeden sadece oturup bir şeyler yemek, belki bir çay, belki bir kahve içmek. İşte Cemal Süreya'nın o cümlesi tam burada anlam kazanıyor. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Çünkü mutluluk bazen çok büyük şeylerde değil, böyle küçük anlarda gizlidir.
Bir masada, sade bir sofrada, sıcak bir çayın buharında. Belki de mesele ne yediğimizden çok nasıl başladığımızdır güne. Ve belki de gerçekten kahvaltının mutlulukla bir ilgisi vardır.